Evet arkadaşlar, Equalizer kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 3 farklı set hazırladım. Bu setler başlangıç, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere kulaklık, hoparlör ve controller olmak üzere sizlere önerdiğim ekipmanları gösteriyor. Sizler de bu video doğrultusunda bütçenize göre bir set seçip fikir edinebilirsiniz ve DJ yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Kaç para olan DJ olmak diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi göreceğiz bu sorunun cevabını. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk setimiz bu şekilde. Başlangıç seviyesi olarak belirlediğim set bu. Yani bu set aslında sizin en düşük bütçeyle DJ'lik yapabileceğiniz set diyebiliriz. İçeriğinde neler var? Numark HF125 modelli bir adet DJ kulaklığımız bulunuyor. Hoparlör olarak başlangıç seviyesinde ve orta seviyelerde genel olarak Bluetooth hoparlörler seçtim. Bunlar mono ses sistemleri olmasına rağmen ilk etapta işinizi zaten yeterince görecektir. Soundcore by Anker 2 modelini seçtim. 1300 TL bir fiyatı var. Controller olarak da Numark Party Mix 2. Bu da yine bir önceki videoda belirttiğim gibi en uygun fiyatlı controllerlardan bir tanesi. DJ'liğe başlamak isteyenler için aslında güzel bir seçenek olabilir. Numark HF125'ten biraz bahsedelim. Belirttiğim gibi 900 TL'lik bir fiyatı var. Açıklamasında da şu şekilde aslında modern DJ'ler için tasarlanan Numark HF125 bağımsız olarak ayarlanabilen 7 konumlu esnek çift sürücülü bir kulaklık. 40 milimetrelik hoparlör sürücüleri, 1.8 metrelik uzun bir kablosu var ki bu da işinizi görebilecek uzunlukta. Buna ek olarak 1.8 inç TRS konektör ve 1/8 ve 1/4 inç dönüştürücü adaptörü dahil olmak üzere ikisi birlikte geliyor. Ayrıca hafifliği sayesinde uzun süren mixlerinizde veya uzun süren setlerinizde herhangi bir rahatsızlık vermemesi için dolgulu kulaklık pedlerine sahip. Yani dediğim gibi başlangıç için aslında güzel bir kulaklık olabilir. Fiyatına göre başarılı yorumlar olduğunu söyleyebilirim. Hoparlöre geçtiğimizde de Soundcore yani Anker markası aslında benim de kullandığım bir marka ve gerçekten herkese tavsiye ederim açıkçası. Çünkü fiyatına göre alabileceğiniz en iyi cihazları sunuyorlar. 24 saat 500 şarkılık bir çalma süresi olduğunu belirtiyorlar kendi sitelerinde. Fakat bu çalma süresi ses düzeyine ve ses içeriğine göre değişiyor. Bass Up teknolojisiyle de daha derin bassları alabiliyorsunuz bu cihazlarla. IPX7 suya dayanıklılık notu almış. Bununla birlikte toz geçirmez mühendislik, suya dayanıklılığı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani sahilde, kumda, plajda her türlü koşullarda aslında çalabilmenizi sağlıyor. Yağmurda bile gayet rahatlıkla bu cihazınızı kullanabilirsiniz. Devam edelim. Controller olarak da yine elimizde Numark Party Mix 2 var. Bunun da detaylı incelemesi ve karşılaştırmaları bir önceki videoda mevcut aslında. Party Mix 2 kanallı bir başlangıç controller aslında. Bu cihazda bir ışıklandırma sistemi bulunuyor. Cihazın tam arkasında yer alıyor bu ışıklandırmalar ve bunları aktif ettiğinizde de size müzikle senkronize bir ışık şovu yapıyor aslında. Party Mix 2 Mac ve normal Windows için Serato DJ Lite ile birlikte geliyor. Serato DJ Pro'yu ekstra bir ücret ödeyerek alıyorsunuz. Yani Serato gerçekten zaten çok başarılı, kendini kanıtlamış bir program. Bunun hakkında çok fazla konuşmaya gerek. 1/8 inç yani 3.18 milimetre kulaklık çıkış jack'ı bulunuyor ve tak çalıştır USB bağlantısı. Ek olarak da 1/8 inç ana çıkış jack'ı bulunuyor diyoruz ve bu seti bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrardan buraya geldiğimizde toplam 6.900 TL'lik bir bütçeyle ve bir bilgisayarla, bir laptopla bu işe başlayabilirsiniz. Bu gerçekten sıfır fiyatlarıyla yapabileceğiniz en minimum set diyebilirim size. Burada yer alan Bluetooth hoparlör tabii ki yine opsiyonel. Eğer bir laptop kullanıyorsanız laptopunuzun kendi hoparlöründe kullanabilirsiniz. Yani bu 1300'de çıkararak 900 artı 4700 gibi bir bütçeyle bu işi yapabilirsiniz. Gerçekten ilk etapta da sizi tatmin bu işi yapıp yapmama konusunda net bir karar vermenizi sağlar diye düşünüyorum. Şimdi orta seviyeye geçelim. Evet. Orta seviyede aslında iki farklı controller seçeneği, ek olarak güzel bir kulaklık, güzel bir Bluetooth hoparlör. Şimdi burada yer alan Behringer BH470. Bu benim kendim de kullandığım bir kulaklık. Gerçekten bu fiyata alabileceğiniz
en başarılı kulaklıklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gerek mix yapmak olsun, gerek DJ'lik yapmak. Gerçekten başarılı bir kulaklık. Benim gözümde tek eksisi bu kısımlar daha deri gibi bir kaplama olduğu için sıcak zamanlarda ve uzun süre kullanımlarda biraz rahatsız edebiliyor eğer terleyen biriyseniz benim gibi. Devam ettiğimizde yine Bluetooth hoparlör olarak yine Soundcore Anker seçtim. Burada Boom 2 SE cihazımız bulunuyor. Fiyatı 3489 TL. Yine bununla ilgili de detayları biraz sonra göreceğiz. Sonrasında Numark Mixtrack Pro FX seçtim cihaz olarak veya bütçeniz biraz daha fazlaysa bu set için Pioneer DDJ Flex 4. Bunun da 19.500 TL gibi bir fiyatı var. Eğer bu seti Numark Mixtrack Pro FX ile alırsanız toplamınız 15.850 TL. Eğer Pioneer DDJ Flex 4'e yönelmek isterseniz 24.850 TL'lik bir fiyatı oluyor. Şimdi cihazlara yakından bakalım biraz daha. İlk olarak kulaklıkla başlıyoruz. Behringer BH470. Ben aldığımda yaklaşık 1000 lira bir fiyatı vardı. Şu anda da güncel fiyatı sıfır olarak 1850 TL. Yani yine olsa muhtemelen yine alabileceğim bir cihaz ama dediğim gibi biraz terletiyor yalnızca. Bu kulaklıklar 20 Hz, 20 kHz çalışma frekansı aralığı sayesinde sesi detaylı bir şekilde hissetmenizi sağlıyor. Yine TRS 1/8 konektöre sahip 2 metrelik bir kablosu var. Kablo uzunluğu bayağı bir uzun ve dolaşmayı engelleyen bir kısmı var. Şu şekilde. Bu da benim kulaklıktan göster. İçinden de çıkan dönüştürücü ile hem kalın uçlu jack olarak hem de ince uçlu olarak kullanabiliyorsunuz. Cihazınızın giriş özelliklerine göre. Devam edelim. Geldik Bluetooth hoparlörümüze. Yine aslında başta belirttiğim gibi Bluetooth hoparlörler tek cihaz olduklarından ve tek mono ses verirler. Yani bir referans monitörden aldığınız randımanı alamazsınız. Çünkü tek kanal sesi, çift kanallı sesi tek kanallıya düşürerek size verir. Fakat ben şimdiye kadar bunun eksisini açıkçası yaşamadım. Eğer bu işi hobi olarak yapıyorsa, mono olmasının size bir etkisi yoksa, yani bir mekanda çalmayacaksınız, bir mekanda çalarsanız zaten oranın ses sistemini kullanacaksınız. Bunun eksikliğini açıkçası hissetmezsiniz ve bu 30 wattlık bir dış mekan sesi sizi hali tatmin eder. Yani 30 watt gerçekten bir Bluetooth hoparlör için güzel bir şey. Benzer güçte cihazları, örneğin JBL'in cihazlarını yaklaşık 8.000-10.000 lira arasında alırsınız ki Soundcore Anker'in tasarımları ve kalitesi gerçekten çok güçlü. Tam şarjla 18 saat müzik dinletebildiğini belirtiyor. Güç bankası yani powerbank özelliğiyle de bu cihazın şarjıyla kendi cihazlarınızı, telefonunuzu vesaire şarj edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde IPX7 su geçirmezlik ve ek olarak uygulamasını indirdiğinizde PartyCast 2.0 ile 100'den fazla yani Anker cihazları ve uyumlu diğer Bluetooth cihazları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Örneğin bu cihazdan 2 tane alarak uygulamasını kullanıp bir stereo hoparlör yapabilirsiniz yani. Böylelikle bu mono derdinden de kurtulmuş olursunuz. Şunu da belirtmem gerekiyor. Bluetooth cihazları aldığınızda kesinlikle Bluetooth özelliği üzerinden, AUX bağlantısı üzerinden kullanmanız gerekiyor. Çünkü Bluetooth'un bir gecikmesi oluyor ve çalar, bu gecikme dolayısıyla bitmatch vesaire yaparken sizi çok net bir şekilde yanıltabilir. Devam ettiğimizde controller'lara geldik. Önümüzde 2 tane kontrolörümüz var. Numark Mixtrack Pro FX ve Pioneer DDJ Flex 4. İki cihazda 2 kanallı tak çalıştır DJ kontrolörler. Zaten bundan bir önceki videoda Mixtrack Pro FX ve DDJ Flex 4 gibi cihazların karşılaştırmasını, hangi kontrolörün uygun olacağını ve detaylı karşılaştırmalarını görebileceğiniz bir inceleme videosu da bulunuyor bu kanaldan. Şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Numark Mixtrack Pro Serato DJ Lite ile gelirken Pioneer DDJ Flex 4 Record Box ile geliyor. Numark Mixtrack Pro FX'te Serato DJ Pro'yu kullanmak için bir ücret ödemeniz gerekecek. Pioneer DDJ Flex 4 herhangi bir ücret olmadan Record Box lisanslı olarak elinize ulaşıyor. Bu da bunun bir artısı diyebilirim. Burada aslında Serato mu kullanmak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Böylelikle hangi cihazı almak istediğinize karar verebilirsiniz. Ve son olarak bir bonus eklemek istedim bu kısmı. Eğer ben Bluetooth hoparlör kullanmak istemiyorum, referans monitör kullanmak istiyorum diyorsanız, daha çok taşınabilirlik değil de daha iyi ses istiyorum diyorsanız yine uygun fiyat
Yani diğer cihazlara nazaran uygun fiyatta diyebilirim. Edifier'in MR4 stüdyo monitörleri, yani referans monitörlerini önerebilirim. Bunun da 42 wattlık bir çıkış gücü var. Yine kendim kullandığım cihazlar. Güncel olarak 7400 TL Amazon'da fiyatı yer alıyor. Güçlü ses, 100 mm derinlik, orta hoparlör ve 25 mm ipek kubbe, tweeter, optimum ses için yine MDF gerçek ahşap gövdesi buluyor. Üzerinde bulunan şu butonla stüdyo veya müzik modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Stüdyo moduna geçiş yaptığınız, örneğin mix yapıyorsanız veya prodüksiyon yapıyorsanız burada daha net bir şekilde sesleri duymanızı sağlıyor. Kolay bir bağlantısı var. Ön tarafta aux ve kulaklık gibi girişleri yer alıyor. Ses modu, açma kapama vesaire basit ve kullanımı rahat bir. Yine RCA ve ön tarafta aux bağlantısı, profesyonel ses ekipmanlarıyla bağlantı için de 6.35 mm TRS girişleri. Bu cihaz da böyle. Kendim de kullanıyorum. Evde sabit olarak stüdyomda duran cihaz. Bu cihazlardan açıkçası memnunum. Çünkü uygun bir fiyata aldım. Ben aldığımda yaklaşık 4500-5000 lira civarı. Yurt dışından geldi benimki. Muhtemelen Amazon'da bulunan ilanda yine bunlar da yurt dışından geliyor olabilir abi. Eğer ben Bluetooth kullanmak istemiyorum, evimde kaliteli ses, stereo ses olsun diyorsanız da referans monitörlere yönelebilirsiniz diyorum ve sonraki kısma geçiyorum. Şimdi yani açıkçası böyle bir set dizmek isteyenler gelip videodan izler mi bunu bilmiyorum. Fakat bunu yine de burada belirtmek istedim. Yaptığım araştırmalar sonucu, bildiklerim sonucunda da burada paylaşmak istedim. Bu setin toplam fiyatı 97.000 TL oluyor. İçerisinde Pioneer DJ HDJ JX cihazı. Bunun 8.000 ila 9.500 lira arasında bir fiyatı bulunuyor. Yine referans monitörler olarak Pioneer DJ DM40D cihazı yer alıyor. Bu da 15.000 lira bir fiyata. Kontrolör olarak da yine Pioneer'ın DDJ gerçekten çok sağlam ve güzel bir sıfır fiyatı maalesef ki yok. Şu anda sıfır satışını bulamam. Fakat 70.000 ila 90-92.000 lira arasında da ikinci el fiyatları seyrediyor. Gelelim bu kulaklık. Pioneer'ın çok popüler ve profesyoneller tarafından tercih edilen bir kulaklığı aslında. Uzun setler ve sürekli seyahatler için tasarlanmış bir cihaz. Tüy gibi hafif profesyonel bir DJ kulaklığı olduğu söyleniyor. Yalnızca 136 gram ki bu gerçekten hafif bir cihaz olduğunu gösteriyor. Kulağınızda gerçekten ağır bir kulaklıkla uzun süre çalmak külfet olabiliyor. Bunu çaldıkça anlıyorsunuz aslında. Askeri standartlardaki sağlamlığı, üstün ses kalitesi, konfor ve performansı bir araya getirdiğini söylüyor. Ki inanıyoruz, yani bu fiyatı istiyorsan güzel bir şeyler yapmış olman gerekiyor. Kulaklığın kalbinde özel olarak tasarlanmış Peak to Peak kompozit film diyafram bulunuyor. Bu teknoloji kick vuruşları gibi bas frekanslarını sıkı ve güçlü, hi-hat ve vokalleri ise kristal netliğinde sunuyormuş. Üstün ses izolasyonuyla da birleştiğinde en gürültülü ortamlarda bile mix yaparken her detayı kolayca duymanızı sağlıyor. Devam edelim. İkinci cihazımız yine Pioneer'ın DJ DM40 referans monitörleri. 15.000 TL bir fiyatı var. Dengeli ve güçlü bir bas ses sunduğunu belirtiyor. D sınıfı amplifikatörler ve 4 inç woofer sahip zengin bir güç sağlıyor aslında. DJ modundan üretim moduna geçmek için az önce gösterdiğim cihazda, referans monitörde uygun fiyatta olduğu gibi buradaki düğmeye basarak DJ veya müzik üretim moduna geçebiliyor. Her uygulama için en iyi sesi elde etmek için de DSP ayarları otomatik olarak ayarlanıyormuş bu cihaz. DJ'lik veya müzik üretim için en uygun monitör seti isteyip istemediğinize karar vermek zorunda değilsiniz. Yani diyor ki bu cihaz DJ'lik, yani prodüksiyon veya DJ'lik hem de müzik dinleme modu arasında tek bir tuşla geçiş yapabilirsiniz. Ek olarak tweeter ve bas hoparlörler birbiriyle mükemmel uyumludur. Böylece tüm frekans aralıklarını net bir şekilde duyabilirsiniz diye belirtmiş. Yine dediğim gibi 15.000 TL bir fiyatı. Bu fiyat aralığı araştırdığımda gerçekten en çok tutulan ve en beğenilen cihazlardan bir tanesi. Ve geldik Pioneer DDJ1000 cihazına. Burada yine bu fiyat aralığında biraz daha düşüğüne Pioneer DDJ 800, Pioneer DDJ Flex 6 da tercih edebilirsiniz daha uygun olması açısından. Fakat burada daha ileri seviyeyi düşündüğümüz için aslında Pioneer DDJ 1000 özelleştirebilir renk LCD ekran bulunuyor. Şuralara yer alan ekranlardan bahsediyor.
Her bir jogun ortasında. Burada ihtiyacınız olan BPM bilgisi, dalga formu, oynatma konumu veya hot cue, loop gibi noktaları buradan siz özelleştirerek istediğinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Recordbox DJ'yi DDJ1000 ile kullanmak bir NXS2 kurulumuna sahip USB sürücülerle aynı hissiyatı veriyor demiş. Yani CDJ gibi club performansları sergilenen cihazlarla aynı hissiyatı hedeflemiş bir cihaz aslında. Gerek büyüklüğü olsun, gerek üzerinde yer alan butonlar ve kontrol özellikleri, pitch fader'ları, özellikler size aynı hissiyatı vermesi için tasarlanmış. Yani bu cihaza alıştıktan sonra bir club seviyesinde CDJ ile çalarken zorlanmayacağınızı belirtiyor. DDJ1000'in tam boyutlu jog tekerleri mükemmel bir scratch tepkisi için optimize edilmiş ve tercih ettiğiniz direnci ayarlamak için jog feeling adjust'ı kullanabilirsiniz. Yani bu özellikle yine CDJ'lerde jog wheel'ı çevirdiğinizde ne kadar hızlı dönmesini ayarlayabileceğiniz bir ayar aslında. Yani ufak bir dokunuşla çok fazla tur dönmesini de ayarlayabilirsiniz veya sert bir dokunuşla yavaş bir tur dönmesini de sağlayabilirsiniz. Bu kontrol ünitesini CDJ'lere veya analog pickup'lara bağlamak için 4 girişi bulunuyor ve tek başına bunu bir mikser olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bu cihazınızı aldıktan sonra yanına 2 tane de ekleyebilirsiniz ve böylelikle bu kısmı hem mikser olarak hem de yandaki 2 cihazı ek olarak kullanabilir. Kabin 2 master ve 2 mikrofon girişi sayesinde de profesyonel ekipmanlara doğrudan bağlanabilir. Yine fiyatına döndüğümüzde 97.000 TL. Ben bu işi yapacağım kardeşim. Ben bu işten para kazanacağım. Devam etmek istiyorum. Param da var diyorsanız bu set tam size göre diyebilirim. Diyorum ve burada videoyu aslında sonlandırdım. 3 farklı bütçe için cihaz karşılaştırmaları yaptık. Siz hangisini tercih ederdiniz? Sizce hangi cihazları hangileriyle değiştirmeliyiz veya siz hangisini şu anda bunları da belirtebilirseniz sevinirim. Elinizde kullandığınız bu cihazlardan varsa başlangıç, orta veya ileri seviyede yer alan cihazlardan birini kullanıyor. Bununla ilgili yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. Böylelikle bir fikir alışverişi. Videoyu beğenmeyi ve videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.